Merhaba sevgili meslektaşlarım, arı severler, doğa severler. Bugünkü videomuzda yine kule sistemini işleyeceğiz. İlkbahardan başlayıp ilk bal alımına kadar uzunca 50 dakikalık bir video olacak. Bu videoyu da kaydırmadan izlemenizi rica ederim. Şimdi bu videonun hazırlanmasıyla alakalı hemen başlayalım. Bu video ızgara sistemiyle yani erken ilkbaharda onlu bir arının üzerine kat atarak kat çıkarak fakat arasına direkt hiç beklemeden ızgarayı koyaraktan nasıl bu arıyı bir kattan 3 kata çıkartıp ve yeteri kadar bal alabiliriz ilk etapta ve bu arı daha kaç bala girebilir gibi bir konuyu işleyeceğiz. Aynı zamanda daha önce atmış olduğum 5 artı 1, 5 artı 1, 5 artı 2, 5 artı 2, 5 artı 3, 5 artı 3 kule sistemiyle birlikte bu da ızgaralı kule sistemi olarak kule sistemini yeterince anlattığımı düşünüyorum. Bundan sonra da tüm bu anlattığım sistemlere kule sistemi altında toplayarak püf noktalarını anlatan tüm videolardan kesit yaparaktan son bir kez daha değerlendirip bu kule sistemi ile ilgili bu sistem karmaşasına düşen arkadaşlarımız olmuş. Bazıları anlamış, bazıları anlayamamış. Bunlara iyicenek aydınlatacağım diğer videomdan sonra kule sistemi bitmiş olacak ve sanırım ki tamamen beni dikkatli takip edip iyi dinleyenler bu işe bu kule sistemini çözmüş olacaklar. Şöyle ki geçen yıl ilk attığım 5 artı 3 5 artı 3 ile başladık ve diğerlerini devam ettirdik ve şu an izlediğiniz videoya geldik. Son olarak bir tane daha toparlama olduktan sonra sanırım bu konuda aklınızda bir düşünce, bir soru işareti kalmayacak diye düşünüyorum. Gelelim bugün yapacağımıza her zamanki gibi başlayarak boş katımızı hemen yan tarafımıza aldık. Çerçeveleri çekip kontrol ettikten sonra hemen bunları üst kata ayarlıyoruz. Burada sistem yine aynı işleyecek. Tabi her arının gücüne göre yani 5 artı 1, 5 artı 2, 5 artı 3 derkeydin bazı koloniler daha güçlüdür. 5 artı 3'ü kaldırır. Diğeri daha az güçlüdür. 5 artı 2'yi kaldırır. Diğeri 5 artı 1'i kaldırır. Veyahut da bunun daha değişik şeyleri de yapılabilir ama sonuç itibariyle bu sistem kule sisteminin de kule sistemidir. Kule sisteminin maksadı, anlamı erken ilkbaharda arıya bol bol alan açmak, bol bol petek ördürmek, petek ördürürken arının gelişimini bozmamak, kuluçka sistemini ortada tutaraktan alt ve üst kat olarak arıyı en hızlı bir şekilde yetiştirmek ve petekleri en hızlı bir şekilde öldürmektir. Yani arız bez zamanı bez, bakım zamanı bakım, petek ördürme zamanı petek ördürme ve bal zamanı bal zamanı. Bu kule sistemleri ve gösterdiğim teşkilat ters kat sistemi kesinlikle erken ilkbaharda uygulanan bir sistemdir. Hemen burada bir not belirteyim. Şöyle ki bu sistemleri kullanmak isteyen arkadaşlarımız kış aylarında güçlü bir arı mesela 8'li, 9'lu, 10'lu yani 10 çerçeve, 9 çerçeve, 8 çerçeve full popülasyona sahip arıyla ancak bu sistemler olabilir. Yoksa ilkbaharın erken dönemleri geçtikten sonra bal zamanı yaklaşırken bu sistemler olmaz. O yüzden arkadaşlar bu sistemleri anlatımı bittikten sonra arılarımızın zaten bu gelen mesajlarda da bu istekte bulunan arkadaşlarımız oldu. Tabi bunu da hazırlayıp sunacağım. Arılarımızı sonbahara onlu bir şekilde 8'li 9'lu bir şekilde nasıl sokarız? Kısacası güçlü bir koloni ile nasıl kışa girebiliriz? Güçlü kolonide sürdürülebilirlik nasıl olur diye çalışmalar, videolar zaten çekimleri çoğunun var. Onları hazırlayıp sizlere sunacağım. Şimdi burada bir nokta koyaraktan evet kraliçemizi gördük. Şimdi bu kraliçemizi gördük ve bunu hemen direkt bu kenara alıyoruz. Çünkü kraliçeyi görmek burada çok önemli. Izgara sistemiyle çalışacağımız için.
Tek tek çerçevelerimizi kontrol ediyoruz. Erken ilkbaharda oğul sıkıntısı, oğul meyili olmayabilir. Gerçekten de kovanları o kadar çok da kontrol etmeye gerek yok. Ama yine de bir göz atılması hiç de kötü olmaz. Bazen ana arımız kusurlu olur, yaşlı olur, erken oğula meyletmiş olabilir. Eğer ki ana arımızı bir yıl önceden genç ana arı olarak yetiştirmemişsek. Başarılı bir sürdürülebilir arıcılık için ana arı olmazsa olmazlardandır. Bu kesinlikle böyledir. Bu petekte arka tarafında çok güzel yavru bulunmakta. Şimdi bu yavruyu ben hemen bu ana arılı olanın yanına koyacağım. Bunun sebebi de buraya bir tane büyük ihtimal ham petek ve sonrasında da buna yine bir iki kabarmış petek girerekten bu ana arıya yer açıp bir an önce yumurtasını sağlayarak daha da güzel, daha da hızlı gelişmesini sağlayacağız. Bu petekte de görüldüğü gibi bal var bir kenarında. Bir kenarında çok hafif böyle üstte de kalmış. Yani balı neredeyse bu kış balını neredeyse sıfırına getirmiş diyebiliriz. Yani duvar çerçevesi bitmiş durumda. Yine aldığım başka soru da şöyle. Hangi mevsimde, hangi ayda bu sistemlere geçebiliriz? Hadi bunu anladık da bir tane de soru aldım. Yani ayın hangi gününde başlarız gibi bir soru. Ben hangi mevsim, hangi gün yani gün veremem. Size ay da veremem. Bunu daha sonraki videomda değerlendireceğim ama hemen küçükçe bir açılım yapayım. Yani ilkbaharda çiçekleriniz açtı mı, hafiften nektar gelmeye başladı mı direkt bu sisteme geçebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi burada hemen yavrunun kenarına altta 4 tane yavru var. Yavrunun kenarına bir tane kabarmış geçen yıldan tertemiz pipetamizi verdik. Yine geçen yıldan kalmış bir tane hiç dokunulmamış ham peteğimizi verdik. Ve bu şekilde sistemi oluşturmaya başladık. Burada da bir tane de hemen yine diğer tarafa vererekten altta 4 tane açık kapağlı yavrulu bıraktım ve ana arımız altta kalacak şekilde ayarlandı. Bu araya yine sol taraftan bir tane strafor girmemiz gerek. Straforun girilmesi olası bir geç kalma durumunda kulak veyahut da dil sarkıtmaması için. Çünkü bu gibi boşa attırılan mumlar bizim için, biz arıcılar için çok önemli. Unutmayalım ki bir arı 1 kilo mum örebilmesi için 8 ila 10 kilogram arası bal tüketiyor arkadaşlar. O yüzden yani soğuk olmasa bile bölme tahtasını, strafor olmazsa tabii ki daha iyi olur. Ama günümüzde çoğunlukla strafor kullanıldığı için şimdi buraya straforumuzu koyduk. Izgaramızı da attık. Bu ızgaranın şurasından kapağı yok olmuş ve yan tarafından bir kayma olmuş. Eskimiş yani. Bunu değiştirmem gerek. Bunu bir gün sonra falan mutlaka değiştireceğim. Çünkü yarım işle ilerlemek her zaman yarım kalmaktır. Alt katını gördüğümüz gibi 8 tane çerçeveye ayarladık. 4 tane yavrusu vardı. Bunun kenarlarını ham ve hazır petekle doldurduk. Şimdi geldik üst katımıza. Üst katımıza da bir ayar vermemiz gerekiyor. Ve o ayarı nasıl vereceğiz? Burada ham petek yani ham peteği o verip de kabartmak tabii ki olabilir ama elimizde hazır petek varsaydı mesela alt katta kuluçkada ana arının hemen yumurtlayacağı bir yer kalmamıştı. O yüzden direkt elimde bulunduğu için oraya bir tane direkt geçen yıldan kalmış kabartılmış hazır bir petek verdim. Şimdi bu üst katta da düzenlememize geçiyoruz. Yani buraya bir tane ham peteğimizi verdik. Daha 2 tane petek vermemiz lazım. Biraz duman her zaman iyidir. Arıların ezilmemesini, alta çökmesini sağlar. Şu gördüğünüz petek de yine geçen yıldan hafif üstten bayağı bir kabartılmış ama altta kabartılmamış yerleri var. Şimdi bunu bu kovanın tam şu kenarına koyalım. Buraya ana arı çıkamayacağı için
çok da bir önemi yok ama oraya biraz da besleme yapılacağı için, biraz dışarıdan gelecek nektar için zemin hazırlamak lazım. Zira bu 4 tane petekte de üstte ana var. Sol kenara da bir tane ham peteğimizi verdik. Ve bu ham petek işi bitti. Buraya strafor girerekten işimizi bitireceğiz. Yani ne oldu? 8, 16, 20'ye 4 var. Yani bir dahaki sefere 16'da 10 üstte olacak. Evet, straforumuzu koyduk. Şimdi arımızın kapağını kapatıp geçişimizi diğerki bölüme geçeceğiz. Bir tane de yine yorum aldım. Bir arkadaşımız demiş ki şöyle mesela bu geçişlerde şey yapayım, herhangi bir resim koyayım belli olsun. Ama buna gerek yok, sadece videoyu uzatır. İşte bu bitti mesela. Bu şimdi şuraya geldiğimizde de diğer gelişim, yani bu sanırsaydım belli oluyor. Bunlara ben geçiş koyarsam zaten uzun olan videoları uzatır. Biraz da anlamsız olur. Şimdi burada yapacağımız iş yine basit ve belli. Daha önce bunları çoğu kez yaptık. Ama burada da ızgaralan, altta ızgara olduğu için bu değişik. Ayrıca arkadaşlar erken ilkbahar hariç kule sistemlerinde erken dönemde ızgaraya gerek yok. Diğer gösterdiğim sistemlerde. Yani genç bir ana arı alta da üstte de inip çıkıyor bu sistemde. Ama ilerleyen dönemlerde bal akımlarında mutlaka ızgara koymamız şart oluyor. Bunu da hemen belirteyim. Yani ızgarasız bir tane teknik arıcılık çok zor. Ha, olabilir mi? Olabilir ama bazı ballarda, her ballarda, her akımda bunu yapamayız. O yüzden ızgara kullanmasının ve ne zaman kullanacağımızı bizim tercihimize göre değil de arıların gelişimine göre kullanmak zorundayız. Çünkü arılarda ızgara kullanmak başarıyı sağlamanın bir tane noktalarından biri. Bunun kapısı olur veyahut da, yani üst erkek çıkışı olur veyahut da olmaz, hiç fark etmez. Yeter ki bu plastik olabilir, demir olabilir ya da benim bu son kullandığım olabilir. Burada önemli olan tek şey, yeter ki ana arı alttan üste çıkamasın ve arılar rahatlıkla altta üste inebilsin. Bunu sağladıktan sonra aşağı yukarı her ızgara iyidir ve güzeldir. Evet, şimdi kovanımıza dönecek olursaydık, iki tane çerçeve, yani kenardan kenara iki çerçevede paket yavru dediğimiz olay vardı. Bu üçüncü çerçevemiz. Birinci çerçevemiz hatırlarsanız hafif ballıydı en kenara. Ortaya da kabarmışı koymuştuk. Üçüncüsü yavru. Çok güzel açık yavru larvaydı. Yine bu da aynı şekilde. Son çıkışları ve her tarafı larva ve açık larva ve günlük yumurta şeklinde. Şuna bakınca pakete yakın, yani odundan oduna olunca paket dediğimize göre, ama üstte biraz polen, biraz da bal var. Yani bu arıyı artık bundan sonra müdahale edilmezse bu ne demek oluyor? Arı yavaş yavaş polen blokesi olacak anlamına geliyor. Çünkü artık arı bir taraftan yavrusunu yaparken bir taraftan da önündeki polen kıtlığını olası sayaraktan biraz perga depoluyor ve bunu da çok yapınca ne oluyor? Polen blokesi. Şimdi biz bunun önüne geçmek için bu arıya iş vermeliyiz. Bak, bu petekte de her tarafında yine polen var ve bu polenlere bu şekilde kalırsa bu arı kesinlikle bloke olacaktır. Son çerçevemize, son hamımıza yine olduğu kadar, yapabildiği kadar arı yavrusunu yapmış. Gelelim şimdi buradaki duruma. Bunu artık onlayacağız. Kimisini üstte, bazısı altta kalacak şekilde. Ana arımız yine altta. Ve bu gibi ayarlar yaparken ana arının altta kalmasına dikkat edilmeli. Aksi takdirde sistemimiz bozulur. Şimdi burada bunu mesela üstte yavru da alabilirdik ama almama kararı verdim. Çünkü bu arada yeteri kadar yavru var altta ve yavru alanını şu şekilde açacağım. Sağa bir tane ham petek, sola bir tane ham petek atacağım ki o birikmiş, az da olsa birikmiş olan polen blokelerine
Arı bu şekilde hem kendine hızlı bir şekilde bunu kabartarak ana arıya yavru atmaya yer yapacak. Kuluçkası genişleyecek. Hem de polen blokesi erimiş olacak. Şimdi burada sağ tarafa koyduğumuz ham peteğin yanına sol tarafa da bir tane ham petek koyaraktan bu alt katı bitirmiş olacağız. Alt kat bitince ızgarasını güzel bir şekilde, bu arada eski ızgarayı da değiştirdim. Daha önce demiştim yarım alet edevatla çalışmak yarım kalmak demek. Straforlarımızın artık işi bitti. Izgaraya attıktan sonra hemen bunu üst katını da ayara dökerek yola devam edeceğiz. Şimdi burada önemli olan hususlardan bir tanesi de ızgara şekli. Ve bu ızgara şeklini daha önce de demiştim. İşte bunda mesela ilk kat atarken erkek arılar için silkme falan olmadığı için, o bakımdan mavi kapakçı olduğu için, istediğin zaman açıp kapatılır olduğu için pratik. Ama bu çok da önemli değil. Bu normal ızgaralarla da olabilir. Daha önce belirttiğim gibi yeter ki ana arı yukarı geçemesin. Ama işçi arılar yukarı iniş çıkış yapabilsin. Bize artı bir iş bu olmayınca ne oluyor? Sadece üst kata alırken arıları, erkek arıları silkelemek veyahut da uçurmak zorunda kalıyoruz. Yani daha başka bir işlevi bu ızgaranın yok, ama sonuçta bu ızgarada, bu sistemde çok iyi. Şurada hafiften bal belirtisi. Yani burada bunları anlatmama gerek yok. Burada bal vardır arkadaşlar. Evet, bal. Çok güzel bir bal. Hafiften bal da gelmeye başlamış. Tabi buna 2 tane de besleme yaptım. 1,5 litre matara sistemi konusu gündeme gelmişken onun için de bahsedeyim. Ben matara sistemiyle besliyorum. Ama yeri geliyor tabii ki kayık yemlikle de besliyorum. Kayık yemlikler 1,5-2 litre alıyor. Mataralarında 500 miligram, 1 kilo, 1,5, 2 kilo, 3 kilo alanı da var. Bu neyi nasıl yapmanıza bağlı kalmış. İşte bu da dışarıdan gelen balın görüntüsü. Yani bal geliyor yukarıdan, çerçeveyi silkince birinci çerçevemizde zehrecik gibi ballar döküldü. Güzel nektar. Bu gelen balın neden olduğunu soracak olursanız, burada kara hindiba ve kara hindibaya benzer bazı çiçek türleri var. Bunların Latince adını her ne kadar bilsem de tam olarak bunlara nasıl dendiğini bilmediğim için onların da görüntüsünü çekip paylaşmak gerekir diye düşünüyorum. Zaten çiçekler de her yöreden her yöreye göre değişiyor ve mesela bir tane çiçek türünün her yörede değişik ismi var. Bu da arıcılar arasında kafa karışıklığı yapıyor. Aslında bu konuyla da alakalı, mesela bir bitkiyi her yöre farklı çeşitte 3, 4, 5 çeşitte bildiği için bunların her yörede bir çiçeğe nasıl dendiğini toparlayıp aslında küçük küçük videoları yapılıp aydınlanma adına güzel olur. İnşallah bir kişi yapar yani. Yapan bir arkadaşımız da çıkarsa çok memnun kalırım. Bugünkü işimiz de burada bitti. Evet, gelelim şimdi bu üçüncü gelişimiz diyelim. Yani kovan ayarları için. Şimdi bu arıya burada değişik şekilde bir işlem uygulayacağız. Üçüncü katı vereceğiz. Çünkü artık bu arı olgunlaşmıştır ve üçüncü katı verilip son beslemesini yapıp bırakmak gerekecek. O yüzden bu aradaki yapacağımız iş güzel olmalı. Ham petek, kabarmış petek. Şimdi açtığımızda buna ne yapacağımıza bakmalıyız. Arının nüfusu, popülasyonu gerçekten de zirve yapmış. Yani 2 kata göre henüz tam zirve yapmamış ama 2 kata göre zirve yapmış, gelişmiş bir arı olmuş artık. Izgaranın üstünde zaten bunu görüyorsunuz. Katımızı da hazırladık. Artık bu arının işlemi başlamıştır. Izgaramızı aldık ve yola koyulduk. Evet, arıya üçüncü kat nasıl verilir? Bu farklı farklı olabilir ama özellikle kule sisteminde bu gerçekten de çok çok daha değişiktir.
Şimdi burada ilk çerçevemizi çekip arının ne yaptığına hemen göz atalım. Kırmızı kat, yani üstteki katı yana indirdik. Üstte de yeşil kovanımız var. Birinci çerçevemiz kapağlı ve günlük yavruluk olmak üzere dolu. Onu alıp hemen üstteki yeşil kovanımıza verdik. Burada tabii ki şimdi bunları verirken ana arının nerede olması bizim için yine çok önemli bir kural. Zira ana arıyı bulmadan yapacak bir işlem yine olmaz. O yüzden ana arıyı bulmak zorundayız. Ve hafiften de olsa, henüz hiçbir mail olmasa da arıları şöyle ufak ufak kontrol etmekte her zaman yarar vardır. Olası bir ana yüksüğüne karşı. Buradaki sistemde yapabileceğimiz değişik değişik metotlar var aslında. Ama benim amacım kule sisteminde bol bol petek ördürmek için. Şu çerçevemiz yine güzel yavrulu. Kule sisteminde amaç hem arıyı geliştirmek hem de bol bol petek ördürmektir. O yüzden burada yine petek ördürme üzerine yoğunlaşacağız ki kolonimizin 3. katına çabuk bir şekilde ulaşmasına, yani beklediğimiz ne? Popülasyonun yaklaşık 80-100 bin, hatta 110 bine ulaşması, zirve yapması. Ta ki ilk bal dönemi gelene kadar hazır olması gerek. Şimdi bu da yine gördüğünüz gibi çok güzel bir tane çerçevemiz çıkış yapmış gördüğünüz gibi ve yerine de ana arımız hamarat bir şekilde bombardımanı basmış diyelim ve geçelim. Şurada bol bol duman atmamın sebebi yine hem ana arı için hem de arıların ezilmemesi için. Bazen bu duman gerçekten de gerekli. Arı sakin olabilir. Her ne kadar sakin olsa da arıcının körüğü bence her zaman yanında olmalıdır. Ha, bu arı sakin mi? Ve bu kadar da sakin değil. Sakin diyen arkadaşlar olmuş. Eldivensiz falan çalıştığım için. Ama aslında bir tık hırçındır bu arı. Bu arının yine polen blokesi vardı. Ama buna da aslında günlük yumurta basmış. Yani son olarak onu açıyor ve günlük yumurtasını basıyor. Burada da arı, yani arı aslında çok iyi bir iş yapmış. Çıkanın yerine çok güzel günlük yumurta atmış. Tabi bu genç ana olmasından kaynaklı ve kaliteli ana arı olmasından kaynaklı. Şu gördüğünüz bazı çerçevelerde mozaik gibi gördüğünüz olaylar şu şekilde, yani her mozaik gibi olan ana arının düzgün olmamasından kaynaklanması. Daha önce polen blokesiydi. O yüzden öyle. Mesela bak, bunun da kenarları kalmış ve orta kısmını tamamen açmış. Şu gördüğümüz çerçeve hafif polen, larva ve günlük yavru şeklinde. Bu tarafı komple günlük yavru. Şimdi burada 4 tane çerçevemiz var. Buradan öte buna yapılacak işlem. Buna bol bol petek nasıl öldürebiliriz? Veyahut da buraya hazır koysak ne olur? Bir defasında buraya hazır koyarsanız bol bol polen blokesi olur. Bunu söyleyeyim. Çünkü bu hatayı zamanında yaptım ve sonradan düzelttik bunu. O yüzden buraya ne yapıyoruz? Arıcıya temiz petek lazım değil mi kuluçkada? Sezonun geri kalan yerinde tabii ki temiz petek her zaman lazım ve peteklerimizi yenilemenin en kolay, en güzel yöntemlerinden bir tanesi de budur. Güçlü arı kule sistemi veyahut da ters kat. Çünkü neden? Bol bol petek öldürebildiğimiz ve bol bol arıyı geliştirebildiğimiz için. Petek yenilemek her zaman arı sağlığı için çok iyidir. Şimdi gelelim, alt katımızı tamamladık. Bunun üzerine yine ızgaramızı koyacağız. Dikkat edilmesi gereken şey, her zaman dediğim gibi, bu bir üstteki katımız, kenara aldığımız katımızda ana arının altta kalmasına dikkat etmeliyiz. Şu an ana arı altta olduğu için benim gönlüm rahat bir şekilde, gördüğünüz gibi ızgaramı hemen ayarlayıp koydum. Şimdi bunun üzerine
Hangi kata atacağız? Tabii ki yeşil kata atacağız. Bunun sebebi alttan aldığımız yavruların şu anda yeşil katımızda bol bol olduğu için, yani yeşil katı en üste atamayız. O yüzden yeşil katı hemen yavrunun üstüne koyaraktan kuluçkanın ısısını koruma anlamına, daha önce de yaptığımız gibi aslında daha önceki kule sistemi videolarında, burada da olay basit, kolay, aynı. Alta 6 tane ham petek vermiştik. Ve burada polenli blokesi olan ama sonradan açıp yavru atmış ana arımız. Bu çerçeveleri ne yaptık? Yeşil kovanı alaraktan kuluçka katının üzerine getirdik. Mesela bunda polen blokesi olmadığına arı tahtadan tahtaya güzel bir yavru basmış. Şimdi burada gördüğümüz gibi bu çerçevelerin sağlı sollu kenarlarına ne yapacağız sormama gerek yok. Artık bunu öğrendik sanırım. Sağlı sollu çerçeve basacağız tabii ki. Burada soru şu. Şimdi burada kaç tane, yani altta kaç yavru, üstte kaç yavru var? Ve bu küçük bölümde gözünüzden kaçan bir şey olmuş mu acaba? Küçük bir beyin jimnastiği yaparaktan bunu bulmanızı isterim. Şimdi üstte yine çerçevelerimizi sıraladık. Ortaya aldık. Artı ortaya aldıktan sonra çerçevelerimizi yine koyduk. Alta 6 tane vermiştik. Üstte de kaç tane sarı petek veriyoruz? Onu da bir sayın. Notlarınıza alın lütfen. Gelelim diğer olaya. Diğer olay dediğimde şu. Bazı arıcı arkadaşlarımız 16, 14, 18 tane yavru olduğunu iddia ediyor. Mesela adam diyor ki benim arımda 16 çerçeve yavru var. Ben de diyorum ki olamaz. O da diyor ki olur. Yani bu tartışma sürüp gidiyor. Ama olay şudur arkadaşlar. Bazı arıcı arkadaşlarımız şöyle ki kibrit kutusu kadar 40'a 40 ve çerçeveleri 20'lik, hatta 20'den daha düşük 18-19 olanı var. Onları kullanaraktan 16-18 çerçeve, 14 çerçeve yaptığını söylüyor ama onların 16 çerçeve dediği şu katın bir tanesini bile doldurmuyor. Bu tartışma konusu olduğu için bunu da ayrıca kovan çeşitleri modelleri olarak tek tek işleyeceğim. Bu konuda da bana alınan gücenen olacak ama bu yapılanın bir kandırmaca olduğu için ve arıcılarımızın şöyle bakıp bu adam nasıl 5 kat 4 kat atmış diye, yani benim arım neden olmuyor diye düşünceleri var. Bu da benim çok hoşuma gitmediği için bu konuya açıklık getireceğim. Yani kibrit kutusu kadar arı kovanlarına kat ataraktan, yani ben bu şekilde şu 3 kat, inanın bana 7 kata ulaşmıştı o model kovanlarla. O yüzden bunun için güzel bir video çekeceğim. Çünkü bu konuda 16, yani adam şöyle yapıyor, diyor ki 7200 yavru üzerinden hesap yapıyor arıya. Ama bunun çerçevesi 40'a 40 ve derinliği de sadece 19-18 veyahut da taş çatlasa 20. O yüzden bu gibi konuların arıcılıkta mutlaka aydınlatılması lazım. Şimdi geçelim bir diğer konuya. Yine aldığım bazı mesajlar, çok güzel yorumlar var. Ben bu arkadaşlarıma çok bol bol teşekkür ediyorum. Kıymetli yorumlarından dolayı. Ve ayrıca bazı eleştiriler de var ama güzel eleştiriler. Bu eleştiri yapan arkadaşlarımıza da gerçekten teşekkür ediyorum. Yalnız şöyle bir de olay var. 2 tane, yani bilinçli, kasıtlı bir şekilde yapılan aşağılayıcı, hakaret edici, küfre varan olaylar var. Ben onlara misliyle ihade ediyorum buradan. Onlar kendilerini kim olduğunu biliyor. Bu videoda tutup da böyle bir şey demek istemezdim. Ama yüzsüzlüğün bir yerinden sonrası hak edene vermek gerek. Şu şekil, yani saygıya saygıyla, saygısızlığa da saygısızlıkla cevap vermek gerek. Diyeceksiniz ki bunlara takılmamak gerek ama bir tane video yaptın diye
adamın üzerinden kalkıp da kimsenin kimseye hakarete varan, küfre varan yorumlar atması hiç etik değil. O yüzden artık orman kanunları çalışsın. Yani bunlar, yani bu iki kişi için söylüyorum, özellikle yaptıkları şu yorumları kendilerine misliyle ifade ediyorum. Bir tanesi demiş mıy 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 ne konuşuyormuşum. Öteki de demiş anlamamış, yani anlayamazmış ne konuştuğumu. Sevgili arkadaşım, bu YouTube'nin özellikleri var. O özelliklerinden dil bölümüne gireceksin. O dil bölümünü açtıktan sonra seçeceksin. Bunun içinde İngilizcesi var, Yunancası var, Ermenicesi var. Bildiğin dili altyazı olarak koyacaksın. Mesela Ermenice ile koyabilirsin ve dinleyeceksin. Sesi kapatacaksın. Daha doğrusu dinlemeyeceksin. Alttan altyazılarla okuyacaksın. Ha, o da mı işine gelmiyor? Kanala gelmeyeceksin. Bu kadar basit. İşi sulandırmanın, terbiyesizlik yapmanın bir anlamı yok. Şimdi bunu da geçtikten sonra şu üst katta gelen bal, artık bahar kendini iyicene hissettirmeye başladığı için burada güzel bir bal akımı var. Şu andan sonra bu arıya saydınız siz, verilen peteklerden dolayı besleme yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Kaç litre verilmeli, kaç litre verilmemeli? Balda şerbet kalıntısı yapar mı, yapmaz mı? Koloni böyle güçlü bir koloni ve size şu kadar ham peteği öldürecek bir tane arı, bunun üstüne 2 litre, 4 litre ara ara 2 defa, 3 defa şurup atmışın. Hiçbir şekilde hiçbir kalıntı bırakamaz. Çünkü bal akımı başladığında, başlayacağına yakın, sen beslemek yapmıyorsun. Besleme zorunda değilsin. Dolayısıyla balda şurup kalır mı kalmaz mı sorusunun da cevabı hayır. Bu tip bir arada kesinlikle kalmaz. Hangi arada kalır? O mıy mıy çıkıp 3 çerçeve arıyı geliştirip hem bir kat atıp üstüne hem de ondan bölme almak istersen işte o arada kalabilir. Şimdi burada geçişimizi yapalım. Evet, geçişimiz artık final bölümü. Final bölümünde ne var? Her zamanki gibi bal almak var. Şimdi final bölümüne gelince burada bal sağımı, arıcıları en çok mutlu eden olay budur. Şuraya bu videonun bu kadar uzatılmasına gerek var mıydı diyen olabilir, olmayabilir. Mesela uzun videoları sevenler var, sevmeyenler var. Ya arkadaşlara da şöyle diyeyim, sonuna kadar yani bal sağımını da izlemek zorunda değilsiniz. Ya da hiç de izlemeyebilirsiniz. Ben burada illaki bir kişi izlesin, iki kişi izlesin dayatması yapmıyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle ki, dinleyen, mesela bu bal sağımında kalkıp da ben balı nasıl tane tane çekip anlatacak halim yok. Farklı detaylara girebilirim. Biraz da baldan da bahsedebilirim. Yine başka bir tane kardeşimiz yorumda demiş ki görüntüler biraz daha net olmalı, yakından çekilmeli. Yani görüntü bulanık demiş. Bir kardeşimiz de sesin az olduğunu söylemiş. Evet, ben de farkındayım. Görüntü bazı yerlerinde bulanık olabilir, ses az gelebilir. Bu benim elimde olan bir şey değil. Ben bir televizyon kanalı değilim ve bu gördüğünüzü yapmak için de para gibi bir şey de aldığım yok. Yani elimde basit dandik bir tane telefonla bunları çekip sonra parça parça çekip montajlayıp sizlere sunuyorum. Oradan öte benim daha fazla yapabileceğim bir şey yok. Gönül isterdi ki elimde profesyonel ekipmanlar olsun, daha da iyisini yapayım. Bunu bir arkadaşımız alışkanlık haline getirmiş. Yani sürekli bu şekilde videoların altına görüntü konusunda serzenişte bulunuyor. Tamam, haklı. Ama benim elimde olan da bu. Bundan yetinmek zorundayız. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi geçelim şu ballara. Evet, bu sezonun ilk balı. Şimdi bu kovan sağıldıktan sonra kaç tane bala olacak? Yani benim mantığımda bir tane bala dalaraktan koskoca sezonu kapatmak diye bir şey yok.
bu arının en azından daha 2 tane ana bal akımına girmesi lazım. Burada geçirdiği birinci ana bal akımı, sonradan da gidecek olduğu yerde ikinci bal akımı. İkinci bal akımını geçirdikten sonra bu arı üçüncü bal akımını tamamlayarak sezona 10 çerçeve, en az 10 çerçeve sımsıkı girmek zorunda. Peki bu 10 çerçeve nasıl olacak? Böyle büyük popülasyonda arılarımızı nasıl tutabileceğiz diye gelen sorular da var. Sezon içerisinde nasip kısmet o konuyla alakalı da ben kendi bildiklerimi, kendi yaptıklarımı anlatacağım. Alan alır, almayan almaz. Ama bu konuda da ricalı olduğu için ben bunları zamanı gelince az az, sürekli de video paylaşamam herhalde ama paylaşabildiğim kadarıyla paylaşıp dilimin döndüğü kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi barının sol kenarından balı aldık. Şimdi hemen bir soru gelebilir. Kuluçkalıktan bal niye aldın ya da alınır mı? Evet, kuluçkalıktan bal alınır. Şu şekilde alınır. Eğer ki kuluçkadaki yavrunun üzerinde kemer varsaydı balı alırsınız ve bu aldığınız balların üzerine bir sonraki gün getirip 2 kata gelecek şekilde, kuluçkalığı zaten burada dengeleyeceğiz az sonra, 2 kata gelecek bir şekilde ayarlayıp o arı 2 kat derkeydir, bu peteklerden de kalacak olan ballar var. Bu yavrulardaki kemerler var. Bunları alaraktan kuluçkalıktan bal gayet alınabilir. Yani arı aç kalmaz, strese girmez. Çünkü bu arının balı yeterli. Zaten bir gün sonrası girecek olan sağılmış peteklerle de ilerleyebilir, besleme dahi yapmadan. Diğer bal akımına geçmeden 1 litre 2 litre şerbet verilebilir mi? Verilebilir. Şimdi bunda gördüğünüz gibi hafif kabartılmış petekleri yine koydum. Hazır yani. Buradan yaptığım iş her zamanki gibi yavru faaliyetinin kovanda devam etmesi. Şimdi kuluçkalıktan bal aldım deyince hemen bir zımbırtı var. Kuluçkalıktaki kalıntılı bal, üstteki kalıntısız bal. Bir defasında ben sadece organik asitlerle mücadele ettiğim için benim balımda kalıntı olamaz. Olsa da hangi kalıntı olabilir? Şu doğada bizim gözümüzden göremediğimiz havada uçan mikroplastikler, maalesef dünyamız kirlendi, onlar olabilir ama amitraj, fulmetrin ya da sığırlara kullanılan ilaç kalıntısı falan söz konusu olamaz burada. O yüzden her analize açık olduğumu da belirteyim. Şimdi geldik, aldık diğer yandaki kovanımızı. Diğerinin de kapağını kapatalım ki arılarımız uçuşmasın. Yani kuluçkalık bölümüne geri dönecek olursak, o kuluçkalıkta amitrajı fulmetrini basıp da kalıntısız bal almak, yani alt kattan üst kata çıkararak bu işlere lütfen bir geçelim. Çünkü böyle bir dünya yok. Bal mumu bulunduğu her şeyi çeker. Amitrajı sen alt kata da vermişsen çeker. Üst katta çıkarmakla da çeker. O yüzden bunun tartışmasını yapmayalım. Kim nasıl bilirse öyle yapsın. Ama mesela şöyle kuluçkalıktan bal alan arkadaşlara da yine saldırmasınlar. Yani arıcı işini profesyonel yaptıktan sonra, temiz yaptıktan sonra kuluçkalıktan da yeri gelir balını alır, kaptan da alır. Yeter ki işini temiz, doğru ve düzgün yapsın. Şimdi burada yine ben istifade edeyim. Yine gelen sorular şu matara sistemi arkadaşlar. En yakın zamanda matara sistemini de paylaşacağım. Yani bu başladığımda haftada bir tane video paylaşıyorum. Belki 1-2 hafta 2 video paylaşaraktan bunları sizinle paylaşacağım. Bir diğer yine bir soru daha vardı. O da şöyleydi. Arı bölme konusunda. Evet, arı bölme konusunda önce şu kule sistemlerini falan filan bir toparlayayım, matara sistemini de. Yani arı bölme zamanı gelene kadar mutlaka benim nasıl böldüğüm şekilde ilk baştan küçük de olsa, yani arı bölme sezonuna kadar bir tane video
Şöyle 10 dakikalık 15 dakikalık şimdiden kestiremiyorum ama görüntüleriyle birlikte elimde stok görüntüleri var zaten. Bunları toparlayıp sizlerle paylaşacağım. Şimdi gelelim başka bir noktaya. Bu gördüğünüz aldığım balda beyaz olanı var. Kahverengi olanı var. Sarımtırak olanı var. Bunu tecrübeli arıcılara sorayım ve altta yorumlarda buluşalım. Bu birinci sorum. Neden bunların bazısı beyaz, bazıları sarımtırak, bazıları da kahverengi gibi? Bu birinci soru. İkinci sorum da yine şu olacak. İlk duvardan çektiğim çerçeveler komple kapağlıydı. Ama bak ortalara doğru geldikçe bu katımızda yavru vardı biliyorsunuz daha önceden. Bu katımızda yani sulu bal var. Sulu bal gibi. Sulu olduğuna da bakmayın, aslında yetik bir bal ama onu arı açmış ve tüketmiş. Peki neden yan taraftan tüketmemiş de tam ortadan tüketmiş? Tecrübeli arıcılara sorun bu. Hatta bir acemilere de bunu soruyorum aynı zamanda. Acemi derken arıcılığa yeni başlamış arkadaşlarımıza. Onlar da cevaplarını verebilir. Bu videoyu tam izlediğinizde yine başka bir soru da şu şekilde olacak. Bu video yani sezon boyu, kıştan çıkışından sezon boyu bitene kadar sizce kaç kilo bal toplayabilir ve toplamış olabilir? Bunun da tabii ki çekimleri olduğu için elimde. Ama bunların toptan bir tanesini yayınlamaya kalksan 2 saat gider. Belki daha fazla. Evet, o yüzden şimdilik burada kalalım. Yani bu koloni ilk bal alımıyla birlikte 2 tane bal sezonuna daha gireceği için kaç kilo bal toplayabilir? Sorun bu. Profesyonel arıcılar için. Evet, peteklerimiz kıyıya doğru geldiğimizde gittikçe şu orta göbek kısmı alttan arı açmış bunu ve tüketmiş. Ama kenara doğru da geldiğimizde şu gördüğünüz petek gibi açma yok, hiçbir şey yok. Ve bu peteğin rengi de bembeyaz. Çok güzel, şahane bir bal. Peki bu renk değişimi neden olmuş? Bunu gerçekten altta yorumlara tahmin edip yazanınız olursa sevinirim. Yine aldığım yorumlarda çok güzel bir soru da Varroa ile nasıl mücadele ettiğim. Varroa ile sanırım ben Varroa'dan nasıl mücadele ettiğimi bu YouTube kanalımda daha önce hiç girmedim. Varroa ile ilgili de birkaç tane Varroa mücadelesi şekli, yani benim yaptığımı hazırlayıp arkadaşlara atacağım. Şimdi oradan öte herkes kendi bildiği yolda yürümeye devam edecek. Kimse kimsenin fikrini değiştiremez. Ama şöyle bir şey de var. Benim yaptığım uygulama diğer arkadaşların da hoşuna gidebilir. Sezon boyu 4 mevsim var o uygulaması. Arkadaşlar bunu beğenir, yararlanır veyahut da beğenmez, yolunda devam eder. Hiç fark etmez. Ama ben bu Varroa mücadelesine videolarımı hazırlayıp bunu da sezon içerisinde sizlerle elimden geldiğince 2, 3 olabilir, 4 olabilir. Şimdilik bilmiyorum. Ama bu konuya bu sene bir dalış yapmak istiyorum. Nasip kısmet. Şimdi alttan ortadaki katımızı bitirdik. Şimdi üstteki katımızı çektik yukarı ve devam ediyoruz. Buradaki üstteki kat bayağı bir sağlam. Çünkü bundaki önceden koyulmuş bal, bunun üste almıştık hatırladığınız gibi. Bundan da ballarımızı almaya devam edelim. Bu arada sevgili arkadaşlar, biliyorum ki bu bıktırıcı olabiliyor bazen ama buraya kadar gelip sonuna kadar videomu izlemiş olanlardan kanalıma abone olup bildirim zilini açın. Gerekirse yapabiliyorsanız sosyal medyanızda paylaşımlar yapın, beğeni atın. Nokta dahi olsa bir yorum benim için ve yeni arıcılar için, böyle bir sistemlere kavuşmak isteyen arıcılar için sizler tarafından bir yardım olur. Çorbada tuzunuz olur. Çünkü YouTube'un
Daha önce de belirttiğim gibi çalışma algoritma sistemi bu şekilde. Ne kadar etkileşim alırsa o kadar arıla ilgilenen insanların önüne videoları çıkartıyor. Şimdi birinci çerçevemiz, burada gördüğünüz gibi bir tarafı yani tam sırlanmamış gibi olmakla birlikte tam sırdı. Bu full sır. Şimdi burada yine bana gelecek sorulardan birkaç tanesini ben tahmin edebiliyorum. Bu bal bazı açık yerlere, kimisi kapalı, tam kapalı, fakat o açık olanlar balı sulandırmaz mı? Yani balı ekşitmez mi gibi bir sürü soru alacağımın farkındayım. Ama unutmayalım ki bu açık olan balların çoğunluğu, özellikle alt kaptan aldığım, yani yeşil kaptan aldıklarım, çoğunluğu sonradan sırı bozulmuş veyahut da daha önceden koyulmuş, suyu uçurulmuş bir bal. Kaldı ki günümüzde bal ölçmek için çok güzel aletler var ve bunların fiyatı da tabii ki laboratuvar ortamındakine alırsak fiyatları pahalı. Ama günümüzde ucuz paralarla balın içindeki su miktarını sağdıktan sonra ölçebileceğimiz aletler var. Yani her aracı bu aletlerden almalı. 20'den aşağı 20'den aşağı 18'e kadar balın içindeki su miktarı, yani 20, 19, 18 olursa daha iyi. Mesela şu balın ölçümünü ben küçük cihazla yaptığımda 18 demişti bana. Yani bu sizin sulu gördüğünüz bal falan 18. Diyelim ki benimkisi biraz daha ucuz yollu olduğu için bir kaçırdı, siz 19 deyin. Ve aynı zamanda bu küçük cihazı da marka falan da vermeyeceğim. İnternete girip araştırıp alıp balın ne kadar içinde su barındırdığınızı öğrenme bakımından mutlaka temin edin. Çünkü gerçekten de yüksek bir fiyatlara gelmeyen küçük bir tane cihaz. Keşke daha eski yıllarda da, 2000'li yıllarda da, 95'li yıllarda da aracılarımızın böyle bugünkü gibi kolaylıkları, bugünkü gibi cihazları olsaydı çok daha iyi olurdu. Yani bazı şeylere artık tam laboratuvar kadar olmasa da ona yakın gösteren aletler mevcut. Bunları edinmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Unutmayalım arkadaşlar, yeniliklere açık olmak zorundayız. Çünkü yenilikler bize gerçekten de artı sağlar, eksi sağlamaz. Fakat hangi yenilikler arıcıların cebindeki parayı almak için getirilmiş sözde yenilikler var. Bunlar envai çeşit. İlerleyen videolarımızda tabii ki bunlardan da bahsedeceğiz. Bir de gerçekten arıcıların işini kolaylaştıracak ve arıcıların işine yarayacak projeler, cihazlar, envai çeşit yenilikler var. Bunlardan mümkün mertebe yararlanmanızı da tavsiye ediyorum. Tabi dikkat ederekten. Çünkü arıcının cebindeki parayı almak için kenara birikmiş, böyle hazırda bekleyen bir yığın kefen soyucusu gibi insan var. Neyse, bunları geçelim. Burada aldığım bu petekte yine bakın alttan açılmalar. Şu petek yine aynı keza tam kenarda. Tabii ki bu peteklerin tam dolu olması daha da güzel olurdu ama hiç fark etmez. Alınan her bal güzel bir baldır. Şimdi burada bu yaptığım bal sağımı ne balının sağımı ve bu ilk sağımında bu kovan ortalama sizce kaç kilogram getirmiştir? Sorun bu. Ve başka bir tane daha sorum sona kadar izleyenlere. Önümüzdeki hafta benden ne gibi bir video atmamı isterdiniz? Ana arı yetiştirme veyahut da ne bileyim değişik şekilde bölme falan filan. Bu konuda da yorumlarınızı yapabilirsiniz. İsteklerinizi söyleyebilirsiniz. Bakalım benim düşündüğümü, benim paylaşacağımı tam olarak bulabilecek misiniz? Şimdi arkadaşlar burada bu videoyu yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Burada ızgarayı yarın ya da öbür gün geldiğinizde alt kata koyarak ana arı kontrolünden sonra
olay bitecek ve koloni sistemi düzelttirilerek diğer bal akımlarına yelken açılacak. Evet, videomun sonuna gelirken bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, arılarla kalın, dost kalın, esen kalın.